Madrid yakınlarında sağırın villası olarak bilinen karanlık bir evde yaşlı ve kulakları duymayan bir adam duvarlara resimler çiziyordu. Francisco Goya. Hayatının son yıllarında insanlığın en karanlık dehlizlerine inmiş ve bu resimleri asla toplumun görmesi için yapmamıştı. Onları kendi yemek odasının duvarına, tam da her gün yemek yediği masanın karşısına kazınmıştı. Bu resimlerin en dehşet vericisi kendi soyunu yok eden antik bir tanrıyı anlatıyordu. Satürn'ü. Mitolojide Satürn, çocuklarından birinin kendisini tahttan indireceği kehanetini duyduğunda bu değişimi ve gücü kaybetmeyi kabul edemedi. Çözümü basitti: doğan her çocuğunu canlı canlı yutmak. Ancak sanat tarihçileri Goya'nın tablosunu diğer klasik tasvirlerden ayıran çok önemli bir farka dikkat çekerler. Klasik resimlerde Satürn soğukkanlı ve hesapçı bir tanrıdır. Oysa Goya'nın Satürn'ünün gözlerinde canavarca bir haz değil, korkunç bir utanç, panik ve çaresizlik vardır. Sanki yaptığı şeyin vahşetinin farkındadır ama kendi içindeki o ilkel, kontrol edilemez yutma dürtüsüne engel olamamaktadır. Peki bu karanlık mitolojik sahnenin ve Goya'nın fırçasından dökülen bu dehşetin bizim modern evlerimizde çocukluğumuzla ve en korunaklı sığınağımız olması gereken anne figürüyle ne ilgisi var? Bugün tarihin ve psikolojinin en zorlu, en tabu konularından birinin kapısını aralayacağız. Kendini var edebilmek için çocuğunu yutan, onun potansiyelini, kişiliğini ve ruhunu kendi kaygılarının karanlığında boğan zalim anneleri ve bu kurban edilişin nesiller boyu süren görünmez lanetini konuşacağız. Ben Yaprak, Pusula'ya hoş geldiniz. Toplum bize anneliğin kutsal, kusursuz ve doğası gereği her zaman şefkatli olduğunu söyler. Bu o kadar güçlü bir kabuldür ki bir annenin çocuğuna zarar verebileceği fikri zihnimizin en karanlık köşelerine itilir. Ancak klinik psikoloji ve sistemik aile çalışmaları bize başka bir gerçeklik sunuyor. Bazı anneler tıpkı Satürn gibi çocuklarının büyümesini, bağımsızlaşmasını ve kendilerinden farklı bir birey olmasını kendi varoluşlarına yönelik bir tehdit olarak algılayabiliyorlar. Filozof Friedrich Nietzsche, gücün ve kontrolün insan psikolojisindeki en temel dürtü olduğunu savunurken, belki de aile içindeki bu görünmez savaşı da tarif ediyordu. Kendi hayatında kontrolü elinden kaçırmış, kendi travmalarıyla parçalanmış ve sınırları belirlenmemiş bir anne için çocuk sevilecek bir birey değil, yönetilecek, şekillendirilecek ve sınırları ihlal edilecek bir mülk haline gelir. Çocukluk travmaları üzerine çığır açan çalışmalar yapan İsviçreli psikolog Alice Miller buna kara pedagoji der. Anneler kendi çocukluklarında yaşayamadıkları gücü ve alamadıkları intikamı kendi çocukları üzerinde otorite kurarak alırlar. Zalim anne kavramı sadece fiziksel şiddet uygulayan bir figürü tanımlamaz. Asıl tehlikeli olan görünmez olandır. Duygusal manipülasyon, narsistik sömürü ve sistemik işgal. Bu anneler çocuklarının başarılarını kendi hanelerine yazarlar. Başarısızlıklarında ise onları acımasızca suçlarlar. Çocuk, annenin duygusal dünyasını dengede tutmakla görevli bir ebeveyn rolüne bürünmek zorunda kalır. Psikolojide buna ebeveynleştirilmiş çocuk denir. Satürn çocuğunun kafasını, kollarını koparmıştır. Çünkü onun kendisini geçmesini engellemek istemektedir. Narsistik veya sınırda borderline kişilik yapısına sahip bir anne de çocuğunun özgün benliğini koparır. Çocuk bağımsız bir karar almaya kalktığında anne hastalanır, küser, suçluluk duygusu aşılar veya ben senin için saçımı süpürge ettimler başlar
ve bunları söyleyerek çocuğu kendi suçluluk bataklığına çeker. Çocuk yaşamak için annesinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Yani hayatta kalmak için kendi benliğini feda etmek, kurban edilmek zorundadır. Peki bu döngü nerede başlar? Hiçbir anne durup dururken bir canavara dönüşmez. Goya'nın Satürn tablosundaki o panik dolu gözleri hatırlayın. Satürn de bir zamanlar kendi babası Uranüs tarafından reddedilmiş, onun tarafından zulme uğramış bir çocuktu. Kendi babasının tahtını yıkarak gücü elde etmişti. Yani Satürn'ün vahşeti aslında ona yapılanın bir tekrarıydı. Sistemik aile dizimi ve nesiller arası travma çalışmaları tam da bu noktaya parmak basar. İfade edilmeyen, yas tutulmayan her acı bir sonraki nesle miras kalacaktır. Bugün nörobiyoloji ve epigenetik bilimsel olarak kanıtlıyor ki travmalar sadece psikolojik düzeyde değil, hücresel düzeyde de aktarılırlar. Fareler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde belirli bir kokuyla birlikte elektroşoka maruz bırakılan farelerin bu travmayı DNA'ları aracılığıyla en az 7 nesil boyunca toronlarına aktardığı gözlemlenmiş. Torun fareler hayatlarında hiç şok almamış olmalarına rağmen o kokuyu duyduklarında korkuyla donup kalmışlardır. Biz insanlar için de süreç farklı işlemiyor. Annemizin karnındayken onun yaşadığı korkular, maruz kaldığı şiddet, hissettiği değersizlik hissi stres hormonları aracılığıyla doğrudan bizim sinir sistemimize kodlanıyor. Daha da önemlisi sağ beyinden sağ beyine aktarım dediğimiz süreçle çocuk ilk 3 yılında annesinin sözel olmayan tüm ipuçlarını kopyalar. Sevilmemiş, kendi annesi tarafından duygusal olarak aç bırakılmış bir genç kız anne olduğunda kucağındaki bebeğe nasıl şefkat göstereceğini bilemez. Çünkü onun içsel kütüphanesinde güvenli bağlanma adında bir kitap yok. Böylece görünmez lanet başlıyor. Kendi annesinden alamadığı sevgiyi çocuğundan talep eden anne çocuğunu duygusal olarak sömürmeye başlıyor. Çocuk büyüyor, bu ağır yükün altında eziliyor ve bir gün ebeveyn olduğunda farkında bile olmadan aynı zehirli mirası kendi çocuğuna aktarıyor. Goya'nın o karanlık yansıtması İspanya'nın kendi çocuklarını savaşlarda kurban edişinin resmiydi. Aile sisteminde ise bu annenin kendi içindeki savaşı çocuğunun ruhunu kurban ederek sonlandırmaya çalışmasıdır. Zalim bir annenin gölgesinde büyümek bir çocuğun ruhunda nasıl izler bırakır? 35-45 yaş grubuna geldiğimizde hayatımızın bu en olgun döneminde aniden gelen o anlamsız boşluk hissi, kronik mutsuzluk veya ilişkilerimizde sürekli tekrar eden hüsranlar nereden gelir? Bu yaşlar çocukluk savunma mekanizmalarının artık işlevini yitirdiği, bastırılmış karmaşık travmaların yani kompleks PTSD'nin yüzeye çıktığı kriz dönemleridir. İşte tam bu noktada analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung'un insanlığın ortak bilinç dışından çekip çıkardığı o karanlık kavrama bakmamız gerekiyor. Yutucu anne arketipi. Jung'a göre annelik arketipinin 2 yüzü var. Birinci yüzü yaşam veren, besleyen, büyüten. Ama diğer yüzü ise kontrol eden, boğan ve yutandır. Yutucu anne çocuğuna sevgisini verir. Ancak ve ancak çocuk ona tamamen bağımlı kaldığı sürece. Koşullu olarak. Çocuk ne zaman ki kendi kanatlarıyla uçmaya, bağımsız kararlar almaya, yani kendi olmaya çalışır, işte o zaman bu annenin sevgisi aniden acımasız bir cezalandırmaya, değersizleştirmeye ve duygusal bir sürgüne dönüşecektir. Bu anneler çocuklarını
Bebekleştirirler bir anlamda. Yetişkin yaşa gelseniz bile size hala hayatta tek başına kalamayacak bir acizmişsiniz gibi davranırlar. Sizi dış dünyadaki tehlikelerden koruduklarını iddia ederler ama asıl yaptıkları şey sizin bu dünyayla baş etme becerilerinizi ve özgüveninizi sinsice elinizden almaktır. Çünkü eğer siz güçlü ve bağımsız olursanız ona ihtiyacınız kalmayacaktır. Ve yutucu anne yalnız kalmaktansa çocuğunun ruhunu tüketmeyi tercih edecek kadar derin bir varoluşsal korku içindedir. Hatta bu durumun en uç noktası annenin ilgi ve şefkat görmek için çocuğunu sürekli hasta etmesi veya onun hastalıklarından beslenmesi durumudur. Zamanla bu zehirli ilişki çocukta ebeveynleşme sürecini başlatır. Çocuk annesinin sırdaşı, psikoloğu, hatta duygusal partneri haline gelir. Annesinin depresyonunu taşımak, onun evlilikteki mutsuzluğunu telafi etmek çocuğun görevi olur. Peki bu duygusal işgal yetişkinlikte kendisini nasıl gösterir? Sadece psikolojik olarak değil, bedenimizde gösterir. Böyle bir evde büyüyen bir çocuğun sinir sistemi 24 saat boyunca tetikte olma modunda. Çünkü annenin ne zaman küseceği, ne zaman öfke patlaması yaşayacağı veya ne zaman mağdur rolüne bürüneceği belirsizdir. Bu kronik stres yetişkinlikte geçmeyen fibromiyalji ağrılarına, kronik bağırsak sendromlarına, geçmeyen panik ataklara ve her an kötü bir şey olacakmış hissiyle sinir sisteminin aşırı aktivasyonuna yol açar. Bedeniniz çocukluktaki o yutulma tehlikesini hala hatırlamaktadır ve kendisini korumak için sürekli kasılmaktadır. Bu döngünün içinde kurban edilen çocuk büyüdüğünde genellikle şu 3 savunma rolünden birine sığınacaktır. 1. Mükemmeliyetçi kurtarıcı. Annelerini mutlu etmek için kendi isteklerinden tamamen vazgeçen çocuklardır bunlar. Herkesi mutlu etmeye çalışırlar. Annelerinin dışında da yani bu bir otomatiğe bağlanmış bir alışkanlık haline dönüşür bir müddet sonra. Hayır diyemezler. İçlerindeki ses sürekli şöyle fısıldar. Yeterince başarılı, yeterince iyi olursan annen nihayet seni sevecek. Ama o sevgi asla gelmez. 2. Günah keçisi. Aile sistemindeki tüm patolojinin, bastırılmış öfkenin üzerine yıkıldığı çocuklardır bunlar. Anne kendi gölge yönlerini, başarısızlıklarını, nefretini bu çocuğa yansıtır. Çocuk sorunlu, asi veya beceriksiz ilan edilir. Goya'nın tablosundaki o cansız, başsız beden gibi günah keçisi çocukta kendi sesini ve kendi aklını yitirir. 3. Görünmez çocuk. Evdeki kaostan ve annenin duygusal istilasından kaçmak için adeta bir hayalete dönüşen çocuktur. Duygularını tamamen kapatır, donup kalır. Yetişkinlikte bu durum kronik bir yalnızlık, disosyasyon yani kendinden uzaklaşma ve derin bir yakınlık korkusu olarak tezahür eder. En trajik olanı ise şu. Çocukluğumuzda bizi sevmeyen, bizi kendi varlığı için tüketen annemize olan öfkemizi ve kırgınlığımızı yetişkinlikte de kendimize yöneltiriz. Çünkü bir çocuk için annem kötü ve beni sevmiyor gerçeğini kabul etmek hayatta kalma güdüsüne aykırıdır. Çocuk bunun yerine ben kötüyüm. Bu yüzden annem beni sevmiyor. Yeterince iyi olsaydım sevilirdim demeyi tercih ediyor. Ve bu inanç 40 yaşına da gelseniz, büyük şirketleri de yönetseniz, kendi ailenizde kursanız içinizde fısıldamaya devam eden o korkunç lanettir. Sen sevilmeye layık değilsin.